Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Keyfiniz yerindedir. Bugün yine böyle bir şu anda duymanız gereken mesajlar açılımı yapmak istedim. Yani şu anda tam olarak neyi duymanız gerekiyor, neyi bilmeniz gerekiyor? Aklınızdaki o soruyla ilgili, o konuyla ilgili, kafanızı kurcalayan her neyse arkadaşlar bununla ilgili neyi bilmeniz gerekiyorsa onunla ilgili mesajlar almaya niyet ettiğim bir açılım yapacağım. 2 adet de nesne seçtim ve 2 adet de deste seçtim arkadaşlar. Birincisi şöyle bıyıklı, sevimli bir obje. Bu şekilde kafasını oynatan her ikisi de şöyle. Evet arkadaşlar, ilk nesnemiz böyle bıyıklı objemiz ve bu tarot destemizi kullanacağım ilk deste için. İkinci nesnemiz ise yine böyle sevimli gözlüklü bir artık biblo mu diyelim, ne diyelim buna bilmiyorum. Bu şekilde sevimli bir nesne, gözlüklü ve destemizde evrensel tarot destesi arkadaşlar. Siz isterseniz nesneye göre, isterseniz de desteğe göre ne şekilde isterseniz o şekilde seçiminizi yapın. Ya da istiyorsanız her ikisini birden dinleyip size uygun mesajları içlerinden alabilirsiniz. Ben siz seçiminizi yaparken ben de destelerimi oluşturacağım. Evet arkadaşlar, destelerimiz hazır. Şu şekilde şöyle yapalım. Bu birinci destemiz, bıyıklı olan destemiz arkadaşlar. Bu da ikinci destemiz, gözlüklü olan destemiz. Şu şekilde oluşturdum desteleri. Eğer seçiminizi yaptıysanız ben bu bıyıklı arkadaştan başlamak istiyorum. Diğerini şöyle kenara alalım. Şu şekilde yapalım. Evet. Tamam. Şöyle mi koyalım? Nasıl koyalım? Şöyle koyalım. Evet. Bakalım bu bıyıklı nesneyi seçen arkadaşlarımızın duyması gereken mesajlar neymiş arkadaşlar? Evet. Şöyle yapalım. Biraz daha kartları çekelim. Umarım net görünüyordur. Zaten okuma esnasında ben gösteriyorum arkadaşlar kartları. Evet. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar burada bu destede gördüğüm ve dikkatimi çeken ilk şey çok şanslı bir zaman diliminde olduğunuz. Yani tam da şu aralar, bu sıralar gerçekten şanslı bir zaman diliminde olabilirsiniz. Bu işle ilgili olabilir, aşkla ilgili olabilir, ailevi mevzular olabilir, uzun zamandır yakalamaya çalıştığınız bir şans olabilir arkadaşlar, her şey olabilir. Burada gerçekten şanslı bir zamanda olduğunuzu görüyoruz. 49 rakamıyla geldi. Belki sizin için bir anlamı vardır arkadaşlar 49 rakamının. Evet. Bunun
Bunun yanı sıra bu aralar gördüğünüz rüyalar önemli olabilir arkadaşlar. Rüyalarınızı şöyle bir düşünün. Son zamanlarda ne tarz rüyalar görüyorsunuz? Nasıl mesajlar alıyorsunuz? Hatırlayabildiğiniz kadarıyla arkadaşlar. Bakın burada çünkü rüyalarına bak kartımız çıkmış. Melek kartlarımız rüyalarına bak olarak çıktı arkadaşlar. Bu ne demek? Gördüğün rüyaların farkına var. Sana rüyalarında rehberlik ediyor ve yol gösteriyoruz. Arkadaşlar gerçekten şu aralarda rüyalarınızda güzel şeyler görüyor olabilirsiniz. Güzel mesajlar alıyor olabilirsiniz. Bununla ilgili meleklerden mesaj var arkadaşlar. Eğer çok fazla dikkat etmiyorsanızdır rüyalarınıza, bu aralar daha fazla dikkat etmenizi öneriyor kartlar. Kesinlikle orada sizinle ilgili güzel mesajlar olduğunu düşünüyorum. Böyle bir kart çıktığına göre arkadaşlar. Bunun yanı sıra arkadaşlar siz belki yeni bir şeyler öğrenme yolundasınız. Belki bir şeyleri keşfetme yolundasınız. Yani bu yeni bir ilgi alanı olabilir. Belki spiritüel konularla ilgili bilgiler ediniyorsunuz. Belki bununla ilgili araştırmalar yapıyorsunuz. Ve bu konuda gerçekten yanınızda olup size destek olan, size bilgiyi veren, öğreten kişiler olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Eğer her neyin araştırması içerisindeyseniz gerçekten de sizin için çok faydalı ve güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Şimdi şöyle bir yorum daha yapmak istedim. Belki de rüyalarınızda gördüğünüz şeyler ve aldığınız mesajlarla ilgili de işte hani az önce dedim ya, rüyalarınıza dikkat edin diye arkadaşlar. Belki de rüyalarınızda size bir şey anlatılmaya çalışıyor ve siz bununla ilgili bir araştırma da yapıyor olabilirsiniz. Yani şanslı bir zaman diliminde olduğunuz için gördüğünüz rüyalar da şu anda size bu tarz mesajlar veriyor olabilir. Oraya biraz daha dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi devam edelim bakalım. Başka ne tür mesajlar olabilir? Şimdi belki de bu şanslı zaman diliminden dolayı siz arkadaşlar bir konuda minnettarlık duyuyorsunuz. Şu aralar özellikle daha fazla minnettarlık duyuyorsunuz. Belki şanslı zaman dilimine geçtiğiniz için, belki çok dediğim gibi çok uzun zamandır beklediğiniz bir haberi, güzel bir haberi aldınız ya da almak üzeresiniz arkadaşlar. Bununla ilgili bir minnettarlık durumunda olabilirsiniz. Ya da ikinci bir yorum şu şekilde olabilir. Çok uzun zamandır beklediğiniz ve almak istediğiniz şanslı bir haber varsa eğer, bu her şeyle ilgili olabilir arkadaşlar. Yani aldığınız zaman kendinizi şanslı hissedeceğiniz bir haber varsa, bu haberi aldığınız zaman minnettar olmak yerine onu almadan önce de minnettar olabilirsiniz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şükretmek. Sanki o haber size gelmiş gibi, sanki bu iş gerçekleşmiş gibi şükretmek arkadaşlar. Bu sanki bu şanslı durumu size daha hızlı getirecek gibi. Yani bir nevi enerjiyle aslında çağırmak, şükürle o güzel haberi çağırmak gibi de düşünebilirsiniz. Fakat burada bir ufak bir zorluk görüyorum. Bir dağ kartımız çıkmış. Dağın ruhu. Okuyorum arkadaşlar kartı. Dağ sana engelleri ve karşında güçlü olmayı anlatıyor. Özür diliyorum. Karşısında güçlü olmayı anlatıyor. Önünde engeller var fakat unutmamalısın, bu güçlü olman için gerekli. Şimdi bir engel varsa bir konuyla ilgili önünüzde arkadaşlar, herhangi bir şey olabilir, bu fark etmez. Eğer bununla ilgili bir engel olduğunu düşünüyorsanız, bunun sizin kişisel ya da ruhsal gelişiminiz için gerekli olduğu için var olduğunu söylüyor aslında kartlar burada. Yani bunu engel olarak görüp moralinizi bozmak ya da nasıl diyelim, motivasyonunuzu düşürmek yerine bu engeli bir basamak olarak görüp başarıya ulaşmak için kullanabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü burada gerçekten bir engel var. Evet, bir engel var gibi görünüyor. Belki ilişkinizle ilgili dediğim gibi aranızda bir engel var. Belki uzaklık, şehir mesafesi ya da kültürel farklar, her şey olabilir bu engel arkadaşlar. Bununla ilgili burada gerçekten gelişiminiz için, kişisel gelişiminiz, ruhsal gelişiminiz için bu engelin olduğunu görüyoruz. Burada kartın anlatmaya çalıştığı şey bu arkadaşlar. Daha güçlü olabilmeniz için. Evet, şimdi alt tarafa geçiyoruz.
Arkadaşlar bakın, şimdi burada gördüğüm çok bariz bir mesaj var. Siz ya biriyle ya da bir durumla bir savaşı bitirmişsiniz gibi görünüyor. Yani ya biriyle savaşmaya son verdiniz ya da kendinizle olan bir savaşı bitirdiniz. Bu savaş suçluluk duygusuyla ilgili olabilir. Yani bir konuda çok suçluluk duyduğunuz bir konuda arkadaşlar, belki vicdanınızın artık sızladığı, belki böyle uykularınızın kaçtığı bir durumda arkadaşlar, kendinizi belki çaresiz hissettiğiniz her şey olabilir. Burada bir suçluluk meselesi var ve bu suçlulukla ilgili ya biriyle bir savaşı bitirdiniz ya da kendinizle bir savaşı bitirdiniz. Bakın, burada gerçekten bitmiş bir savaş var. Belki de bu savaş size suçlu hissettiriyordu. Yani bu kişiyle savaşmak ya da bu durumla savaşmak ya da kendinizle, her neyse, size kendinizi suçlu hissettiren bir savaş söz konusu burada arkadaşlar. Siz bunu bitirmişsiniz çok yakın bir zamanda gibi görünüyor. Bu bir arkadaşınızla bile olabilir. Yani yakın bir dostunuzla bile olabilir arkadaşlar. Bir bayan arkadaşınızla olabilir. Ya da ne bileyim, çok iyi erkek de olabilir bu. Yani çok iyi dost olduğunuz bir kişiyle de olabilir. Belki bir ters düşmeniz oldu, çatışmanız oldu. Her şey olabilir arkadaşlar. Siz bunu bitirmişsiniz gibi görünüyor. Belki de çok özlediğiniz birisi var. Yani burada dostluk demiş ama arkadaşlar, şöyle de kartın altına okuyorum. İyi geldiğini düşündüğüm birinden yardım almak, manevi destek, derdini paylaşacak birine ihtiyaç duymak. Şimdi belki de bu süre içerisinde, bu savaştığınız şey her neyse arkadaşlar, bu süre içerisinde gerçekten kendinizi çok yalnız hissettiniz. Bir dosta ihtiyacınız olduğunu düşündünüz. Yani bu kişiyle, belki bu kişi dostunuzdu, onu kaybettiniz savaşarak. Bu süre içerisinde gerçekten içinize kapanıp böyle kendinizle baş başa kaldığınız zamanlarda bu kişiye olan özleminizin arttığını görüyoruz. Ve bu kişi her kimse, bu savaştığınız kişi her kimse geçmişte, yakın geçmişte de olabilir dediğim gibi. Bununla ilgili bir böyle, belki de bu suçluluk duygusu bununla ilgili arkadaşlar. Belki kendinizdeki hataları fark ettiniz. Belki kendinizi suçlu hissettiniz. Bu da olabilir bu konuyla ilgili. Şimdi burada bu savaşın bir kontrol meselesinden kaynaklandığını görüyoruz. Yani siz kontrolle ilgili bir savaşa girmiş olabilirsiniz. Kontrolün kimde olacağı ile ilgili bir savaşa girmiş olabilirsiniz karşınızdaki insanla. Belki o sizi kontrol etmek istedi, belki siz onu kontrol etmek istediniz ama burada kesinlikle kontrolle ilgili bir mesele var. Burada belki siz kontrol etmek isteyip bu suçluluk duygusunu yaşadınız. Bu da olabilir arkadaşlar. Yani bu savaş sadece bitmekte kalmamış, aynı zamanda sanki bu çok yakın bir geçmişte olmuş da olabilir ya da çok yakın bir gelecekte olacak da olabilir arkadaşlar. Şu anda da oluyor olabilir. Yani bugün bu dinlediğiniz zaman, her ne zamansa, biliyorsunuz zamansız bir açılım zaten bu. Siz arkadaşlar gerçekten bununla ilgili ya bir adım alacaksınız ya da siz bir adım atacaksınız. Yani bu kavga, dövüş, savaş her neyse bunu bitirip, bu kontrolle ilgili olan şeyi bitirip burada sanki bir, nasıl diyeyim, zeytin dalı uzatmak ya da bir adım atmak. Yani böyle barışa yönelik bir adım atmak. Dostluğa yönelik bir adım atmak arkadaşlar. Bu da olabilir ya da gerçekten gönül ilişkisi içerisinde olduğunuz birisi varsa ve siz bununla bir kontrol savaşına girdiyseniz, belki arkadaş olarak bile olsa, dost olarak bile olsa onunla görüşmeye devam edebilmek için böyle bir teklif de karşı tarafa sunuyor olabilirsiniz. Ya da karşı taraftan da size gelecek olabilir böyle bir teklif arkadaşlar. Burada bir dostluk meselesi var ama yani bu suçluluk duygusunun bitirdiği bir suçluluk duygusundan kaynaklanan bir sanki geri adım ve bir zeytin dalı uzatma. Ya sizden ya karşı taraftan. Bu çok açık ve net bir şekilde çıkmış. Bunun yanı sıra arkadaşlar kupa dokuzlusu, bereket, bolluk, bereket ve distance kartlarımız gelmiş. Şimdi bakın, bu
Bu bir mesafeyi anlatan bir karttır. Mesafe, aranızda belki bu savaş her neyse, bu savaş aranızda bir mesafeye neden oldu ve bu mesafe sizin gerçekten ilk başlarda çok fazla sizi belki etkilemedi. Fakat sonrasında arkadaşlar belki size bereketinizin böyle çekildiğini, işte hani o insandan uzaklaştıkça bereketinizin artık kaybolduğunu, onsuz kendinizi daha böyle hani ne bileyim kıtlık bilincinde belki hissettiğinizde, bu gibi şeyler algılıyorum buraya baktığım zaman. Sanki başlarda biraz böyle hani ben iyiyim, bir sıkıntı yok. Hani her şey yolunda, hayatım çok yerinde falan gibi böyle bir tavır takılmış olsanız bile sonrasında burada arkadaşlar burada yani bu suçluluk duygusunun artık sirayet etmesinden ötürü burada bir geri vites görüyoruz. Bu geri vites güzel bir geri vites bu arada. Yani olumlu, yapıcı bir geri vites görüyoruz. Sanki böyle sizden tarafmış gibi algılıyorum. Ama dediğim gibi karşı tarafla da ilgili olabilir. Sanki biraz karanlık oldu arkadaşlar. Şu ışığı bir açacağım. Daha net görmenizi istiyorum çünkü kartları. Evet. Sanki böyle daha iyi oldu. Dediğim gibi arkadaşlar, aranıza mesafe girmiş olan, aranızda bir kontrol savaşı yaşadığınız bu kişi her kimse, bu kişi bakın hem engel kartı hem mesafe kartı, az önce bahsetmiştim daha kartını anlatırken, belki aranızda bir şehir mesafesi olabilir demiştim. Bir uzaklık olabilir demiştim. Aranıza böyle dağlar girmiş olabilir falan ama burada gerçekten artık bir geri adım, geri vites ya sizden ya karşı taraftan, ama sonuç olarak kimden olduğu önemli değil arkadaşlar burada. Bu hiçbir zaman bizim için önemli olmamalı. Yapıcı olmak önemlidir. Eğer suçluluk hissediyorsanız, eğer bir kontrol savaşına girdiğinizi hissediyorsanız ve bunu fark edip kendinizle ilgili olan kısmını fark edip bu şeyi yapıcı teklifi götürüyorsanız, bu gerçekten çok olgun ve çok güzel bir hareket arkadaşlar. Kendinizle ilgili olan kısmını en azından işin halletmişsiniz sayılır. Bu çok güzel bir gelişme. Evet arkadaşlar, açılım bu şekildeydi. Almanız gereken mesajlar bunlardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyor ve hemen ikinci desteğe geçiyorum. Bu şekilde toplayalım kartlarımızı. Evet. Şöyle alalım kenara. Şimdi bu gözlüklü olan nesnemizi seçen arkadaşlarla devam ediyoruz. Şöyle koyalım. Evet. Bakalım sizin almanız gereken mesajlar nelermiş? Evet. Şöyle yapalım. Net görünsün. Evet arkadaşlar, şöyle çekersek sanırım daha net görünür. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kartlara baktığım zaman öncelikle bir karga metaforuyla başladık. Kendi kötü huylarının farkında olmayan, nefsin peşinde koşan, hakikatten uzak olan diye bir mesaj geldi. Şimdi bu sizinle ilgili olabilir arkadaşlar. Belki bazı şeyleri fark etmeniz gerekiyor şu aralar. Belki kendi huyunuzla ilgili, kendi karakteristik yapınızla ilgili bazı şeyleri fark etmeniz gerekiyor olabilir. Çünkü burada bir de gerçek yanılsamanın ötesindedir kartı çıktı. Şimdi siz bir illüzyonun içinde olabilirsiniz. Bu aşkla ilgili olabilir. Yani burada ben bir genel olarak aşkla ilgili bir mevzu görüyorum. Yani genel olarak
sanki bu konu sizin konunuz daha çok ikinci desteği seçen arkadaşların konusu daha çok aşkla ilgili gibi. Çünkü arkadaşlar bakın şimdi burada bir melek kartımız var. Senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor. Gerçek aşka ve sevgiye güven yazıyor arkadaşlar. Kartın üstünde bakın aşk kartı geldi. Şimdi burada gerçek aşkla ilgili bir mesele var arkadaşlar. Siz belki de gerçek olduğunu sandığınız bir illüzyonun içindesiniz. Yani burada kartların geneline baktığınız zaman çoğunlukla bir illüzyonun içinde olduğunuzu görüyorum. Hep böyle gerçekle ilgili kartlar var arkadaşlar genellikle. Ve bu kartta da bir uyarı var. Yani diyor ki siz nefsin peşinde misiniz acaba? Yani nefsin peşinde olup gerçek aşkı mı kaçırıyorsunuz acaba? Belki de bir seçim yapmanız gerekiyor. Bir ikilemde kaldınız. Bakın arkadaşlar burada aynı zamanda 22 rakamı var. 22 melek sayısı ve ruh eşi, ruh bağlantısı numaralarıdır bunlar biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada belki de iki kişi arasında kaldınız. Belki iki aşk arasında kaldınız arkadaşlar. Belki bir içinde bulunduğunuz yani illüzyonun içinde bulunduğunuz illüzyon şu tarz bir illüzyon olabilir. Şimdi sizin böyle nasıl diyeyim? Belki daha fazla alkışlanmak, belki daha fazla göz önünde olmak, daha popüler olmak için gerçekten aşk zannettiğiniz bir şeyin içinde olabilirsiniz. Yani o kişiyle olduğunuz zaman belki nasıl diyelim bunu? Belki kendinizi böyle daha popüler ya da daha iyi, daha başarılı olacakmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Belki karşı taraf size böyle bir vaatte bulunmuş olabilir ya da kendini size öyle göstermiş olabilir arkadaşlar ve siz bunu gerçek aşk zannediyor olabilirsiniz. İşte bu konuda nefis dediği sanıyorum burada bu. Çünkü bu kart bize alkışlanma isteğini gösterir. Alkışlanma isteğiyle ilgili bir konu var burada arkadaşlar. Ama bir yanılsama söz konusu burada. Bakın. Yani bu çok net. Hani bunu gerçek aşk zannediyorsanız eğer nefisle ilgili bir mesele varsa burada ve bunu gerçek aşk zannediyorsanız bunun bir yanılsama olduğunu söylüyor. Çünkü bakın bir de burada tetikte olmak kartı çıktı. Yani diyor ki bu konuda kendinizi çok fazla güvenli sularda yüzdüğünüzü hissetmeyin. Tetikte olun diyor arkadaşlar. Burada böyle bir uyarı var ikinci destede. Bakın burada yine aynı şeyi görüyorum. Şimdi bu iki kart bana kupa üçlüsü ve üzüntü kartı bana şunu anlatıyor arkadaşlar. Burada siz gerçekten çok eğlendiğinizi, iyi olduğunuzu, iyi bir hayat sürdüğünüzü, çok sevildiğinizi ya da keyfinizin çok yerinde olduğunu ve her şeyden önemlisi, bunların hepsinden daha önemlisi bunun sürekli devam edeceğini düşünüyor olabilirsiniz. Tıpkı şu kartın üstündeki gibi bir kutlama yapıyor olabilirsiniz. Fakat burada arkadaşlar bakın uyarı var yine. Üzüntü. Yani bunun sonunda üzülmek istemiyorsanız dikkatli olun. Tetikte olun gibi bir uyarı veriyor kartlar. Sıkıntıların içinde boğulmak, ruhun daralması, dert ve keder arkadaşlar. Bakın kartımız, üzüntü kartımızın altında yazanlar bunlar. Bu durum İçinde bulunduğunuz bu durum belki şu anda böylesiniz, böyle hissediyorsunuz. Belki ufak tefek şüpheleriniz var aklınızda gene. Ya acaba mı? Acaba gerçek mi bu yaşadığım? Bir yoksa illüzyonun içinde miyim? Eğer böyle bir şüpheniz varsa kartlar bu şüphelerinizin doğru olduğu yönünde işaret veriyor. Bakın karmaşadan kaçmak için bir mücadele var burada. Yani karmaşadan kaçmak ve dengede olmakla. Yani şimdi bakın burada belki de şöyle bir durum var. Çok büyük bir karmaşanın içinde hissediyordunuz kendinizi. Belki çok zor ve kötü bir zamanınızda tanıştınız bu kişiyle. Yani bu bir aşksa ve şu anda birlikteyseniz bu kişiyle arkadaşlar. Ya da birlikte olma ihtimaliniz varsa buna istinaden dinliyorsanız. Bakın gerçekten bir karmaşanın içinden kaçmak için bunu aşk zannedip buna tutunuyor olabilirsiniz. Yani beni kurtaracak olan kişi bu. Benim beyaz atlı prensim bu. Beni mutlu edecek bu durumdan kurtaracak kişi bu.
Bu gerçekten bunu yapmaya çalışıyor bu kişi. Ben eğer bunu tercih edersem, bu aşkı tercih edersem ya da bu durumu tercih edersem çok sağlam bir temel oluşturabilirim hayatımda. Biraz da arkadaşlar açıkçası ben burada maddiyatla da ilgili bir konu görüyorum. Sanki maddiyat olarak da sizi sanki böyle maddi olarak kurtaracak, işte size sağlam bir temel oluşturacak hayatınıza. Yani maddi açıdan güçlü birisi olabilir ve siz bununla ilgili bir kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz ya da bir illüzyonun içinde olup gerçek aşk zannediyor olabilirsiniz. Kesinlikle burada böyle bir uyarı var. Bu konuda tetikte olmanız gerektiğini söylüyor. Sen diyor, eğer kısmetin, bolluğun, bereketin, maddi kazançların ve rızkın artmasını istiyorsan bu konuda bir kendin belki de bir harekete geçmelisin. Çünkü sen bunu yapabilecek güçte birisisin. Yani senin bu bolluk bereket için senin bir başkasına ihtiyacın yok burada. Yani bunu sen de yapabilirsin. Bu potansiyelini kullan. Bunun için kendini bir illüzyonun, bir tehlikenin içine atma. Bu kısımdaki uyarı bu arkadaşlar. Çok net. Bakın yine gözüm böyle dönüp dolaşıp şu karta geliyor. Karga tekrar okumak istiyorum bunu arkadaşlar. Kendi kötü huylarının farkında olmayan, nefsin peşinde koşan ve hakikatten uzak. Siz gerçekten ciddi bir illüzyonun içinde olabilirsiniz arkadaşlar. Yani kartların bu konudaki uyarısı çok net. Bakın sıradanlık kartımız çıkmış. Sıradanlık. Belki biraz daha sıradan olmak gerekiyor. Basit yaşamak gerekiyor. Arkadaşlar basit yaşamak demek böyle kalitesiz, ucuz yaşamak demek değildir. Yani eğer burada bir popülaritenin ya da bir gücün peşindeyseniz ve bunun için belki de aşkı bir basamak gibi görüyor ya da bu şekilde birisiyle görüşüyorsanız ve bunu aşk zannediyorsanız sonunda cidden üzülen yine siz olabilirsiniz. Yani bu deste kesinlikle bunu anlatıyor. Çok net. Sizin sağlam bir şekilde bakın toprak enerjisi var burada ve ateş enerjisi var. Aksiyon enerjisi arkadaşlar. Sizin harekete kendiniz geçmeniz lazım belli ki burada. Ve bunu sağlam bir şekilde yapmanız lazım. Yani şurada gerçekten sağlam temeller oluşturmak istiyordunuz ya hani belki bunun için belki bir kısa yol gibi gördüğünüz bir durum olabilir. Eğer böyle bir durum varsa arkadaşlar bunu siz de yapabilirsiniz. Yani bu kartlar çok açık ve net bir şekilde bunu söylüyor. İçinizdeki o muazzam gücün, potansiyelin farkına varmak burada. Gerçekten çünkü ona sahipsiniz arkadaşlar. Güneşi kendiniz doğurabilirsiniz diyor. Burada. Çok net. Ve o zaman işte bu beklediğiniz bu alkışı, bu başarıyı kendiniz elde edebilirsiniz. Siz bunu yapacak güçtesiniz diyor kartlar. Gerçek yanılsamanın ötesindedir. Ve melekleriniz yanınızda. Melekleriniz yanınızda. Melek sayınız çıktı arkadaşlar. Bunun yanı sıra bir de aşk kartı var. Senin ihtiyacın olan gerçek aşk. Yani senin ihtiyacın yok bunlara. Senin gerçek aşka ihtiyacın var. Belki de bakın şöyle bir şey de olabilir. Bolluğunuzun, bereketinizin olmadığını düşünüyorsanız ve bunun peşindeyseniz, bunu istiyorsanız arkadaşlar, aşk size getirecek belki de bu bolluğu, bereketi. Gerçek aşk. Eğer ki içinde bulunduğunuz durumun gerçek bir aşk olup olmadığından şüphe duyuyorsanız arkadaşlar, çok kuvvetle muhtemel haklısınız duyduğunuz bu şüphede. Bu kartlar böyle mesajlar veriyor şu anda. Çok açık bir şekilde. Senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor. Gerçek aşka, sevgiye güven. Evet.
Bakalım başka ne söyleyebiliriz? Evet. Evet arkadaşlar. İkinci destemizin mesajları da bu şekilde. Umarım sizler için ışık tutmuştur ve yol gösterici olmuştur. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ben hala bakmaya devam ediyorum. Belki söyleyebileceğim başka bir şey vardır diye ama bu kadar mesajlarımız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki açılımda yeniden görüşmek üzere.